Günaydın. Birazdan anlatacağım hikayeyi duyduğunuzda insanlığı bir kere daha sorgulayacaksınız. Gerçek bir hikayeyi konu alan 90'ların sonu 2000'lerin başında geçen oyunumuzun adı The Hole. Oyunun hikayeye anlatış şekli biraz garip. Belki fark etmiş olabilirsiniz. Hikaye videolarında olabildiğince oyunun bize anlattığı sırada size anlatmaya çalışıyorum. Hikayeyi son kısımda açıklayacağım. Bu sebeple videonun sonunu mutlaka izleyin. Oldukça hassas bir video olacak. Hayata mola verdiyseniz başlayalım. Oyuna başladığımızda karşımıza bir yazı çıkıyor. Oyunun hikayesi geliştiricinin büyük babasına dayanıyor. Karakterimiz bira içmem lazım dediğinde oyunumuz başlamış oluyor. Karakterimizin adını bilmiyoruz. Konuşmasından Slav kökenli olduğunu, evin dizaynı her ne kadar Doğu Avrupa'yı andırsa da oyunun Slav ülkelerinden birinde geçtiğini anlıyoruz. Ardından mutfağa gidiyor ve buzdolabından soğuk bir bira aldıktan sonra kahvaltı bile yapmadan içiyoruz. Ayrıca boş bira şişesini hayvan gibi yere atıyoruz. Daha sonra kaset çalardaki kaseti çıkartıyor ve başka bir tanesini takıyoruz. Kaseti değiştirdiğimizde karakterimiz bu boktan günleri ve saçma seçimleri atlatmasını sağlamanın en iyi yolu olduğunu söylüyor. Ardından mısır gevreğimizi mikrodalgada ısıtıyoruz. Yemek ısınırken karakterimiz bir bira daha yuvarlamayı ihmal etmiyor. Yemek ısındıktan ve yedikten sonra bira şişesine yaptığımız gibi kaseyi de yere atıyoruz. Ardından çöpü dışarı çıkarıyoruz. Kapıyı kapattıktan sonra çöpü atmak için koridorda ilerliyor. Çöpü atıyor ve dairemize geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde ise dairenin kapısı açık. Kapıyı kapatıp içeri girdiğimizde kanepeye oturuyor ve televizyon izlemeye başlıyoruz. Olmazsa olmazımız bira. Hemen yanımızda. Anlaşılan karakterimiz alkolik. Uzunca bir süre televizyon izledikten sonra yan komşudan matkap sesi gelmeye başlıyor. Karakterimiz eğer ses devam ederse matkabın kablosunu adamın boynuna dolayacağım diye söylendikten sonra komşunun kapısına dayanıyor. Kapıyı çaldığımızda ise 3 seçenek çıkıyor. İlk seçenek saldırgan, ikinci seçenek şakacı, üçüncü seçenek ise bıkkın. Hangisini seçersek seçelim komşu aynı şeyleri söylüyor. Bunun için yaptığımız seçimlerden daha fazla bahsetmeyeceğim. Komşuya sakince kapıyı açmasını söyledikten sonra komşu kapının arkasından karakterimize defol git buradan. Senin gibi değilim ben. Çalışıyorum diyor. Daha sonra karakterimiz komşuyu tehdit ettiğinde komşu aynı şekilde karşılık veriyor ve senin gibi bir ezik beni korkuttu diyerek ironi yapıyor. Daha sonrasında burası benim evim, istediğimi yaparım diyor ve konuşma bitiyor. Karakterimiz de evine geri dönüyor. Tam oturma odasına gidecekken kapı çalıyor. Kapının deliğinden baktığımızda kimse yok. Çocuk gülüşmeleri var. Mahallenin çocukları diyerek oturma odasına girdiğimizde duvarda bir delik açıldığını görüyoruz. Delikten baktığımızda ise birinin mastürbasyon yaptığına şahit oluyoruz. Sonrasında ise sahne değişiyor. Ne kadar zaman geçtiğini oyun bize söylemese de karakterimiz duvarda açılan delikleri tek tek bantlamış. Anlaşılan uzun bir zaman geçmiş. Ayrıca komşudan bağırışmalar geliyor. Delikten baktığımızda ise yan komşunun eşiyle tartıştığını görüyoruz. Karakterimiz umursamadan her zamanki gibi güne başlıyor. Önce birasını içiyor, yemeğini yiyor, birasını içip çöpleri çıkarmak için kapıya yöneliyor. Görüldüğü üzere koridorda da bir delik açılmış. Buradaki delikten baktığımızda henüz 10-12 yaşlarında olan yan komşunun küçük kızını görüyoruz. Bu arada bu küçük kızın adı Agatha. İleride hikayeyi daha iyi anlamanız için bunu önden bilmeniz gerekiyor. Daha sonra dışarı çıkmadan önce kapının deliğinden baktığımızda ise birinin kapının arkasında sırıttığını görüyoruz. Kapıyı açtığımızda ise kimse yok. Çöpü attıktan sonra geri döndüğümüzde diğer komşuların kapılarının ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Yan komşunun evine yaklaştığımızda karakterimiz içeride iyiler mi acaba diye düşünüyor ve konuşmaya karar veriyor. Karakterimiz kapıyı çaldığında komşu kapıyı aralayarak kapıma dokunabileceğini sana kim söyledi diyor. Ona bağıracağına düzeltseydin dediğimizde komşu sen kendi işine bak, bir şey yapmak istiyorsan polisi çağır dedikten sonra meşgul olduklarını söyleyerek karakterimize gitmesini söylüyor. Daha sonra komşu benden bir farkın yok zaten. Sonunda gerçeklerden kaçan bir korkak olduğunu anlayacaksın diyor ve kapıyı kapatıyor. Sonrasında eve dönüyor ve televizyon izlemeye başlıyoruz. Bira şişeleri geçen seferkine göre biraz daha fazla. Televizyon izlerken yan komşudan çocuk sesi gelmeye başlıyor. Sanırım ebeveynlerinden biri tarafından dayak yiyor. Karakterimiz ise buna hiç aldırış etmeden rahat bir şekilde kafasını yapamadığı için söylenmeye başlıyor. Delikten baktığımızda ise hiçbir şey göremiyoruz. Sonrasında bir bebeğin ağlama sesi gelmeye başlıyor. Ses
Ses giderek arttığı sırada kapının çalınmasıyla bütün sesler kayboluyor. Karakterimiz kapının deliğinden baktığında bir kız çocuğu görüyoruz. Bu kız çocuğu muhtemelen yan komşunun kızı. Kapıyı açıp çocukla konuştuğumuz zaman bizimle saklambaç oynamak istediğini söylüyor. Ona oynamak istemediğimizi söylediğimizde bize bir gün oynayacağız ama sen bunu henüz bilmiyorsun diyor. Sonrasında karakterimiz evdeki bu sesi dinlemekten daha iyidir diyerek oynamayı kabul ediyor ve saymaya başlıyoruz. Gözümüzü açtığımızda koridor değişmiş. 3 koridordan birine girmemiz gerekiyor. Çocuk sesi gelen koridordan devam ettiğimizde ise oyun ilerliyor. Aksi takdirde aynı yere tekrar geliyoruz. Uzun bir süre çocuğun peşinden gittiğimizde koridor tekrar değişiyor ve sanki bir organın içindeymişiz gibi bir hale dönüyor. Biraz daha ilerlediğimizde duvarda bir resim görüyoruz. Baba, anne ve çocukları. Bu resim küçük kız ve ailesinin tasviri. Çocuğun kafasının olduğu kısımda bir delik var. Delikten içeri baktığımızda ise evet, düşündüğünüz şey değildi. Bu bir göz. Daha sonra sahne değişiyor. Evdeyiz. Ancak her zaman dinlediğimiz kaset çalarımız ortada yok. Karakterimiz o kaset çaların babasından kalan tek şey olduğunu söyleyerek üzülüyor. Daha sonra neyse diyerek her zamanki gibi güne başlıyor. Evin koridoruna çıktığımızda evin her yerinde bira tenekeleri olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında ise kapının açık olduğunu. Karakterimiz de kapıyı böyle görünce kaset çaların çalındığını düşünüyor. Binanın koridoruna çıktığımızda daha önce saklambaç oynadığımız küçük kız karakterimizi korkutuyor. Bunun komik olmadığını söylediğimizde bizden özür diliyor ve güleceğimizi düşündüğünü söylüyor. Daha sonra çöplerimi atıyorsun, kendimi affettirmek için yardım edeyim diyor. Karakterimiz bunu kabul ettikten sonra kaset çaları sen mi aldın diye soruyor. Küçük kız ise kendinin almadığını, bir çocuk gördüğünü ve bir şey taşıyarak bizim evden kaçtığını gördüğünü söylüyor. Karakterimiz bu noktada kaset çaların çalındığını kabulleniyor. Küçük kız konuşmaya devam ediyor ve evde durmayı seviyor musun diye bir soru soruyor. Karakterimiz ise bira içerek televizyon izlemenin nesi sevilmez ki diyor. Küçük kız ise bira içince sinirleniyor musun diyor. Kendi babası sinirleniyormuş. Karakterimiz sinirlenmek yerine biranın ona iyi geldiğini ve sakinleştirdiğini söylüyor. Daha sonra karakterimiz kendi geçmişinden ve babasından bahsetmeye başlıyor. Karakterimiz gördüğümüz bu küçük kızın yaşlarındayken babası sarhoş olduğu için onu anaokulundan almaya gelemiyormuş. Küçük kız bunun acı verici olduğunu söylediğinde karakterimiz henüz hiçbir şey bilmiyorsun diyerek daha fazlasını anlatmaya başlıyor. Karakterimiz altına yapmış. Babası üstünü bile çıkarmasına izin vermeden onu sürükleyerek banyoya götürmüş. Hatta bir daha böyle bir şey yapmasın diye çocuğa yardım bile etmemiş. Küçük kız bunun üzerine bunun korkunç olduğunu söylediğinde karakterimiz gülerek geldi geçti, sadece aklımda kaldı diye cevap veriyor. Ayrıca karakterimizin babası içmediği zaman gerçek bir baba gibi oluyormuş. Ardından küçük kız yanlış bir şey yaptığında babasının ona vurduğunu ve çok fazla hata yaptığını söylüyor. Ardından küçük kız bir şey yaptıktan sonra derken karakterimiz araya giriyor ve küçük kızın lafını eğer sana vuruyorlarsa seni önemsiyorlardır diyerek bölüyor. Kız ise buna inanmadığını söylüyor. Ardından karakterimiz ufak tefek şeylerin geçtiğini ancak diğerlerinin hep bizimle kaldığını söylüyor. Çöpü attıktan sonra küçük kıza büyüdüğünde anlarsın dediğimizde küçük kız ortadan kayboluyor ve sahne değişiyor. Lavabodayız. Her yerde daha fazla bira kutusu. Lavabodan çıktığımızda evin kapısının açık olduğunu ve komşuyu görüyoruz. Komşu bize şimdi ne oldu dediğinde karakterimiz kapımı neden açıyorsun diyor. Komşu ise kapının zaten açık olduğunu söyledikten sonra çöp atmak için evden çıktığında bağırarak şarkı söylediğimizi duymuş. Bunun üzerine karakterimiz bunun saçmalık olduğunu ve sürekli eşine bağırdığını söylüyor. Bu noktada dikkat ettiyseniz eğer komşunun yanında bir bavul var. Hareket ediyor. Yan komşu ise sorunu çözdüğünü söylüyor. Sonrasında kapıyı kapatıyor. Koridorda bir delik daha açılmış. Bu delikten içeri baktığımızda az önce komşunun yanında gördüğümüz valizi tekrar görüyoruz. Aynı şekilde hareket ediyor. Bu durum iki şekilde ima ediliyor olabilir. Ya adam eşini öldürüp bavula koydu ya da kadın adamı terk etti. Televizyon odasına girip duvardaki delikten baktığımızda iğrenç bir manzarayla karşılaşıyoruz.
Rahatsız edici bu sahneyi incelediğimizde babanın ve kızının ayakkabılarını görüyoruz. Kısaca bizim bu yandaki şerefsiz kendi kızına cinsel istismarda bulunuyormuş. Daha sonra karakterimiz geri çekiliyor ve kapı çalmaya başlıyor. Yaşadığı trajik bir olayı ona hatırlatırcasına evdeki eşyalar hareket etmeye başlıyor. Daire artık delikler ve bira tenekeleriyle kaplı. Koridordaki başka bir delikten banyoya baktığımızda bir bebeğin ağladığını duyuyoruz. Kapının deliğinden baktığımızda ise bir hayvan görüyoruz. Kapıyı açtığımızda ise karşımızda bir çocuk. Elinde bizim kaset çalarımız. Çocuğu kovaladığımız sırada garip şeyler giderek artıyor. Karakterimiz sonunda çocuğu yakaladığında onu öldürüyor. Daha sonra ise çocuğun Agatha olduğunu öğreniyoruz. Karakterimiz bu noktada bunu istemeden yaptığını söylüyor ve sahne değişiyor. За что мне то ебание? Lavabodan direkt koridora çıkıyoruz. İlerlediğimizde ise bunun bir döngü olduğunu fark ediyoruz. Bir noktada bir bavuldan ayak çıktığını ve ilerlediğini görüyoruz. Bu gördüklerimizin bir anlamı olmalı. Yaklaşık 5 dakika boyunca bu döngüde sıkıştıktan sonra bir noktada bir dolap devriliyor ve karıncalı olan televizyon çalışmaya başlıyor. Televizyona baktığımızda Agatha'yı görüyoruz. Doğum ve ölüm tarihi yazıyor. Agatha 12 yaşındayken ölmüş. Daha sonra ise şöyle bir şey oluyor. Karakterimiz bilinçaltının içinde yürüyor. Her şeyin sorumlusunun eşi olduğunu söylüyor. Daha sonra eşine canavar diye hitap ediyor. Bu noktada perspektif değiştiriyor ve oyunu oynayan kişi, yani gerçek hayattaki biz, ona sorular sormaya başlıyoruz. Eşine ne olduğunu sorduğumuzda bize yaptığı şeyi onun yüzünden yaptığını söyleyerek eşini suçlamaya devam ediyor ve Agatha'dan bahsediyor. Agatha'ya ne olduğunu sorduğumuzda onun kendi kızı olduğunu ve oyun oynadıklarını söylüyor. Ne oyunu diye sorduğumuzda ise her zaman her şeyi yanlış yaptığını ve hayati organlarına nişan almadığını söylüyor. Ardından belki bunu düzeltmenin bir yolu vardır diyerek ne kadar pişman olduğunu belli ediyor. Daha sonra bir gün kendisini affetmesini istiyor ve sahne değişiyor. Karakterimiz lavaboda ve buna daha fazla dayanamadığını söyleyerek kafasına bir silah tutuyor. Bu noktada eğer ateş edersek iki sondan birini görmüş oluyoruz. Oyun boyunca yönettiğimiz karakterimiz bu vicdan azabına daha fazla dayanamayıp intihar ediyor. Eğer ateş etmezsek karakterimiz özür dilemeye başlıyor ve sahnenin değişmesiyle matruşka olarak Agatha'yı yönetmeye başlıyoruz. Babasına oyun oynayalım diyor. Ben prenses olacağım, sen de beni kurtaran prens olacaksın dediğinde Agatha'nın babası, yani oyun boyunca yönettiğimiz karakter, şu an olmaz diyor ve bana bira getir diyor. Agatha ise masum bir şekilde daha sonra oynayacağız ama, tamam mı, söz ver diyor. Babası ise onu geçiştirmek için evet oynayacağız, git bira getir diyor. Birayı getirdiğimizde garip bir şey oluyor. Daha sonra zaman geçiyor ve Agatha'nın babası bira istiyor. Agatha babasına neden kızgın olduğunu sorduğunda babası kızgın olmadığını ve sadece bira istediğini söylüyor. Agatha tekrar daha sonra oynayacağız mı diye soruyor. Babası ise Agatha'ya oyalanmayı bıraktı, bira getir diye bağırıyor. Birasını tekrar getiriyoruz. Biradan sonra Agatha'nın babası Agatha'ya oynadıkları oyundan annesine bahsetmemesini söylüyor. Agatha ise daha fazla oynamak istemediğini ve bu oyunu sevmediğini dile getiriyor. Babası ise beni duydun mu diyerek bira istiyor. Sonrasında Agatha bu oyunun canını acıttığını ve daha fazla oynamak istemediğini söylüyor. Babası Agatha'ya korktun mu diye soruyor ve ardından bira getirmezsen korkuyu sana gösteririm diye tehdit ediyor. Agatha her ne kadar istemese de bira alıp babasına getiriyor. Sonrasında babanın oyun dediği şey yaşanıyor. Ardından sahne değişiyor ve Agatha'yı görüyoruz. Ağzı olmamasına rağmen çığlık atmaya çalıştığını görüyoruz. Sonrasında ise oyun bitiyor. Kafanız biraz karışmış olabilir. Şimdi gelin oyunda gördüğümüz şeylerin ne anlama geldiğini ve hikayenin aslında ne anlatmak istediğine bakalım. Bir noktadan sonra karakterimiz gerçekliğin dışına çıkarak gerçeküstü şeyler görmeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi de kaset çalarını çalan çocuğu kovaladığımız sahne. Çocuğu yakalayıp öldürdükten sonra karakterimiz ona adıyla sesleniyor. Oysaki daha önce küçük kıza adını hiç sormamıştı. Bu da karakterimizin küçük kızı başka bir yerden tanıdığını gösteriyor. Sonrasında bir koridorda döngüye girmiştik.
ve televizyonda Agatha'nın doğum ve ölüm yılını görmüştük. Bu sahnenin sonrasında karakterimizi bir canavarın kovaladığına şahit olmuştuk. Karakterimizi kovalayan o canavar aslında Agatha'nın yönettiğimiz karakterin bilinçaltındaki tasviriydi. Karakterimizin kovalamacının sonunda o canavarı baltayla öldürdüğünü görmüştük. Bu noktada ise oyun boyunca yönettiğimiz karakter Agatha'yı öldürdüğünü kabulleniyor. Bunca zaman boyunca ben yapmadım dese de bilinçaltı gerçeği bildiği için içten içe suçluluk duygusu onu yiyip bitirmeye başlamıştı. Hatta kendini teselli etmek için de eşini ön plana atarak tüm suçu eşinin üstüne yıkıyordu. Hem kızını hem de eşini öldürmesine rağmen yaptığı şeyleri haklı çıkarmaya çalışıyordu. Karakterin yaşadığı ev beyninin içiydi. Yan komşu ise bilinçaltı. Aslında yan komşu falan yoktu yani. Etraftaki boş bira kutuları ise babanın ne kadar tembel ve zihinsel durumunun sağlıklı olmadığını temsil ediyordu. Duvarda açılan o deliklerin hepsi bilinçaltındaki gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını tasvir ediyordu. Deliklerden baktığımızda gördüğümüz her şeyi aslında bizim yönettiğimiz karakter yapmıştı. Kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi oyun boyunca yönettiğimiz kişiydi. Eşiyle sürekli tartışan ve günün sonunda onu öldüren kişiyi yönetiyorduk aslında. En son Matruşka olarak Agatha'yı yönettiğimiz kısımda ise birayı verdiğimizde adamın yüz ifadesi değişiyor ve gülmeye başlıyordu. Daha sonrasında ise Matruşka'nın kafası çıkıyordu. Bu noktada dikkat ettiyseniz eğer adamın kafası çıktığı zaman içinde başka bir Matruşka yok. Ancak Agatha'ya bakarsanız çıkan kafanın altında başka bir şeyin olduğunu göreceksiniz. Bu da aslında her istismarda Agatha'nın ne hissettiğini temsil ediyordu. Sanki her seferinde bir parçası kopuyormuş gibi hissediyordu. Son sahnede ise Agatha'nın ağzı olmamasına rağmen çığlık atmaya çalıştığını görmüştük. Bu da aslında çaresiz hissetmesine rağmen ne kadar incindiğini ve korktuğunu temsil ediyordu. Agatha'nın çığlık atmaya çalıştığı sahneden sonra yazı yazan bir sahne daha geliyordu. Ancak onu size daha önce göstermedim. Ve karşınızda videonun en önemli ve son kısmı. Yalnız değilsin. Şiddet ve adaletsizlik sert gerçeklerdir. Ancak bu onları normal veya kabul edilebilir kılmaz. Sessizlik sadece karanlığın büyümesine izin verir. Bu yüzden yaşadıklarınız hakkında konuşmaktan korkmayın. Güvendiğiniz kişilere ulaşın veya sizi destekleyebilecek profesyonellerden ve kuruluşlardan yardım isteyin. Bu senin hatan değil. Başkalarına zarar vermeyi seçen birinin eylemleri senin sorumluluğunda değildir. Özellikle de çocuksanız. Sevgiyi, saygıyı ve güvenliği hak ediyorsunuz. Pes etme. Bir çıkış yolu yokmuş gibi hissetsen ve her şeyin ağırlığı çok fazla olsa bile unutma. Acı sonsuza kadar sürmez. Devam et. Dayan ve yardım istemekten çekinme. Çektiğin acıdan çok daha değerlisin ve seni bekleyen daha iyi bir gelecek var. Bu oyun duyulduğunuzun, görüldüğünüzün, yalnız olmadığınızın ve çok daha değerli olduğunuzun bilinmesini sağlamak için yapıldı. Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.